Bugün TrackMe üzerindeki overpass odasını çözeceğiz. Hemen aşağı doğru indiğimde burada ben zaten bir tane makine başlattım ve bir IP adresinden hedefe nasıl sızabiliriz adım adım göreceğiz. Öncelikle yapmamız gereken şey tabii ki de bunu taramamız gerekiyor. Bu IP üzerinde ne çalışıyor, ne var ne yok diye görmemiz gerekecek. O yüzden bu IP adresini taramakla işe koyulalım. Tabii öncesinde OpenVPN dosyanıza da bağlanmayı unutmayın. Nmap'le birlikte tarayabilirsiniz ancak benim yazdığım kendi aracım var. Kendi aracımla taramayı tercih ediyorum. Daha güzel çıktı veriyor. GitHub üzerinden ulaşabilirsiniz. Onun da videosunu çektim. Kartlardan izleyebilirsiniz. -t parametresiyle hemen hedef sistemin IP adresini buraya belirteceğim. Daha sonrasında direkt Enter'a basarak hızlı bir tarama gerçekleştirsin. Gördüğünüz gibi sistem üzerinde şu anda 2 tane portun açık olduğunu görüyorum. Sadece 80 ve 22 portları açık. HTTP çalışıyorsa default bir web sitesi var. Hemen web sitesini bir ziyaret edelim. Nano etc host içerisine giderek şöyle hemen IP adresimi buraya belirteceğim. Bunu sistem üzerine overpass.thm şeklinde kaydedebilirsiniz. Daha sonrasında yine aynı şekilde buraya http overpass.thm diyerek web sitesine yine erişebiliriz. Şöyle bir web sitesi var. Temel olarak baktığımda şu anda herhangi bir şey göremiyorum. İşte overpass diyor. Buradan indirebilirsiniz diyor. Şöyle downloads kısmı var. İşte burada indirme linkleri falan vermiş. About Us'ta da işte biz kimiz şeklinde bir kendilerini tanıtmışlar falan filan bir web sitesi aslında normal. Şimdi elimizde sadece açık 2 tane port var. Sistem hakkında herhangi bir bilgimiz yok. O yüzden öncelikle bizim gidip daha fazla bilgi edinmek için buraya bir directory fuzzing gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dizin taraması yapmamız gerekiyor. Eğer site üzerinde gizli bir dizin varsa bunu bulmak bizim için çok kıymetli olacak. Ben GoBuster aracını kullanıyorum. Siz dilerseniz FFUF kullanabilirsiniz. DIRP kullanabilirsiniz. DIRBuster kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. GoBuster kullanmayı tercih ediyorum. Dir diyerek yine directory fuzzing yapacağımızı söylüyoruz. HTTP domainini buraya belirteceğim. Treve ile birlikte bir tane word list belirtmemiz gerekiyor. List 2.3 medium.txt işinizi görecektir. Tabii bu bir CTF makinesi olduğu için thread 100 olarak ayarlayacağım ki hızlı bir şekilde taramayı yapsın. Enter'a bastığımda bizim için taramaya başladı. Şimdi başladığında şöyle bir taramayı durdurdum. Çünkü benim dikkatimi şurada çok güzel bir şey çekti. Bakın burada site üzerinde admin diye bir dizin var. Downloads'u görmüştük. About Us'ı da görmüştük. Şu image dizinin de muhtemelen şu görsel falan yer alıyor. CSS dizini zaten şu anlık bizim çok ilgilendiren bir dizin değil. Ama admin dizini burada resmen parlıyor yani. Diyor ki ben buradayım diyor. O zaman sinyal zamanı. Bir içerisine girelim bakalım bu admin dizininde ne var. Hemen şuradan domain adına slash çekerek admin içerisine girelim. Bakıyorum burası bir administrator area diyor. Şimdi burada bize bir login kısmı vermiş. Burada username ve password bekliyor. TrackMe sayfasına geri döneceğim. Bakın burada bize bir hint vermiş, ipucu vermiş. İpucuya bakalım. Diyor ki burada diyor OWASP Top 10'den bir zafiyet var. Brute force denemeyin. Şimdi ben düşünüyorum. Brute force denemeyeceğim. Ne yapacağım? O zaman F12'ye basarak şöyle bir yönetici konsolunu açacağım. Bakayım. Arka planda ne dönüyor? Tamam admin dedim. 1, 2, 3, 4 dedim ve hemen login diyerek network kısmını bir inceleyelim. Bakalım ne oluyor? Network kısmında bir tane post metodu gerçekleşti. Ve burada bakın login.js diye bir tane JavaScript dosyası var. Demek ki ben login'e bastığımda, login olmaya çalıştığımda sistem üzerinde arka planda bir JavaScript dosyası tetikleniyor ve gerekli kontroller bu JavaScript içerisinde yapılıyor. Debugger kısmına gelip yine burada bakın 3 tane farklı JavaScript dosyası var. Mesela main.javascript. Bakın login.javascript. Önemli olan kısım burası. Çünkü biz sisteme login olmaya çalıştığımızda arka planda dönen olay aslında burada gerçekleşiyor ve bizim burayı analiz etmemiz çok önemli. Buraya nasıl ulaşabilirsiniz? Sağ tıklayıp şuradan View Page Source diyerek yine aynı şekilde bakın burada JavaScript dosyalarını buraya belirtmiş. Yine bakın burada login.javascript diyerek burada daha okunabilir bir formatta burayı açabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi login için bir JavaScript kodu yazılmış. Şöyle bizim için önemli olan ve benim gözüme çarpan şu function login. Login fonksiyonu bizim için önemli. Ne yapıyor mesela? Username box diyor. Tamam. Username alıyor, password alıyor, login status falan vesaire alıyor. Şuraya dikkatli bir şekilde baktığında burada gerekli işte yapılandırmaları falan yapıyor. Tamam ama şurada benim dikkatimi çeken önemli bir kısım var. Bakın burada bir if döngüsü var. Tamam mı? If demiş eğer status or cookie değeri eşittir incorrect credentials'a yani buradan da bu status or cookie değeri incorrect credentials'a eşitse login.status peki incorrect credentials yani burası buradaki cookie değeri bu şekilde dönerse demek ki sistem üzerinde bakın şurada gördüğünüz gibi incorrect credentials yazdıracak. Arka planda burayı kontrol eden kısım bu. Else diyor. Bakın bu else kısmı çok önemli. If dedi. Bu bloğa girdi. Tamam mı? Demek ki burada incorrect credentials dönmedi. Demek ki kullanıcı doğru bilgi girdi. Else dedi. O zaman doğru bilgi girirse cookies.set. Cookie'yi ayarla diyor. Tamam mı? Set ediyor. Session token diyor. Burası önemli. Session token
ve burada status or cookie'yi belirterek bizi window.location admin'in içerisine fırlatıyor. Yani ben buraya baktığımda şöyle bir zafiyet görüyorum. Burada broken access control dediğimiz bir yapı var. Yani bozuk bir kontrol yapısı ve çok kritik bir zafiyet bu. Şimdi adam buraya session token demiş. Cookie'yi session token olarak ayarla demiş. Tamam da kardeşim, ben o zaman gidip cookie'mi session token olarak ayarlarsam pak admin'in içerisine fırlarım. Herhangi bir şekilde benim bir login credential'ına ihtiyacım yok. Ben buradan bunu görmüş oluyorum. Sinyal zamanı. Storage kısmına geldiğinde şurada cookie kısmına bakıyorum. Şu anda herhangi bir cookie yok sistem üzerinde. Bakın şurada sağ üst artı butonu var. Artıya basarak gördüğünüz gibi buraya bir cookie değeri. Ben bu session token kısmını alıp şu name kısmını silip yerine session token'ı belirtirsem acaba ne olur? Ne olur mu? Bir görelim o zaman. Hemen sayfayı yeniliyorum ve sayfayı yenilediğimde gördüğünüz gibi bambaşka bir yer geldi. Administrator araya login oldum. Bozuk kontrol yapısının ne kadar kritik bir açığa dönüştüğünü buradan görebilirsiniz. Burada bir tane private key vermiş bu SSH'a login olmak için. Burada ne demiş? Şifreni unutup duruyorsun James, işte al sana bir tane SSH key demiş. Bak, kullanıcı adını da vermiş. Demek ki biz SSH'a James diyerek James'in private key ile birlikte SSH'a login olabiliriz demektir. Nano key diyerek bunu bu key'in içerisine belirttim. Tamam mı? Encrypted diyor. Hani bunun hashrate dediğimiz bir şeyi var. Parolası var. Parola olmadan yani bu private key'i istediğiniz kadar kullanın. Sisteme login olamazsınız. Bunu kırmamız gerekiyor. SSH2 John diyerek buradaki key'imi belirteceğim. Hash diye bir tane dosyanın içerisine yaz. Tamam. Cat hash diyeceğim. Bakın şöyle kırılabilir bir formata dönüştürdü bunu. John hash derseniz word list belirterek user share raku.txt işinizi burada zaten görecektir. Enter'a bastığında bizim için kırmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi kısa bir sürede bunun hashphrase'ini kırdı. Tamam mı? Bunu id.rsa diye bir tane dosyanın içerisine yazdı. Daha sonrasında ssh James diyerek, tabi IP adresini unuttum. Ben biraz balık hafızalı olduğum için hedefin IP adresini siz olun, unutmayın. Tamam mı? James dedikten sonra IP adresini buraya verdim ve -i parametresiyle birlikte benim buraya id.rsa dosyasını belirtmem lazım ki sisteme id.rsa ile birlikte private key ile birlikte giriş yapabileyim. Buraya yes diyelim. Burada bize şey diyor. Diyor ki ben diyor bu id.rsa'da izinlerini beğenmedim diyor. Bunun kötü izinleri var diyor. Korunmayan private key bulundu falan diyor. Bizden James'in şifresini istiyor. Bunu nasıl çözersiniz? Change moderation, bu çok popüler bir şey aslında. id.rsa diyerek bunun permission'larını değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirirsiniz? Buradaki altı sadece okuma ve yazma yetkisi. Diğer gruplar için ve diğer kullanıcılar için hiçbir yetki yok. Okuma ve yazma izni var. Diğer kullanıcılar veya gruplar için hiçbir erişim izni yok. Tekrardan şöyle SSH ile birlikte login olmaya çalışalım. Bakın buradaki unprotected private key file uyarısı gitti ve bizden artık id.rsa'nın hashphrase'ini, parolasını istiyor. Neydi parolası? James 13'tü. Enter'a bastığında bekleyelim. A few moments later. Ve gördüğünüz gibi ya gerçek hayatta karşınıza zaten hani bir web sitesinin administrator alanına hani niye gidip de böyle bir private key verirsin, o da bambaşka bir konu ama neyse. ls diyelim. todo.txt ve user.txt diye iki tane dosya var. Bizim ilk flame'imiz zaten user.txt'ydi. Enter'a basarak flame'imizi buradan yakalamış olduk. Yetki yükseltme konusu hakkında daha detaylı ve kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum. Hem Windows için hem Linux için. Fakat şöyle bir şey var. Yetki yükseltme vektörleri var. Tamam mı? İşte giderseniz sudo bitlerini araştırırsınız. Sudo l diyebilirsiniz ama bize sudo l dersek bir password isteyecek muhtemelen. Enter'a basalım. James'in parolasını bilmiyoruz. O yüzden herhangi bir şey giremeyeceğiz burada. Sudo ile kontrol edemiyorum. Böyle birçok farklı yetki yükseltme atak vektörleri var. Şurada şeyi görmüştüm. Bakın todo.txt diye bir şey var. Şunu bir okuyalım. Bakalım burada ne diyor. Bak burada automated build script diye bir şey çalışıyor diyor. Tamam mı? Nasıl bulabilirsiniz? Limpeas'ı kullanabilirsiniz. Limpeas'la birlikte sistemi tarayabilirsiniz. Make'dir Limpeas diye bir tane dizin oluşturacağım. Şu Limpeas'ın içerisine girelim. Tamam mı? cp user share peas limpeas.sh scriptini nokta koyarak bulunduğumuz dizine kopyalayabilirsiniz. ls diyelim. Bakın Limpeas scriptini buraya kopyaladı. Web server oluşturmamız lazım. -m http server mesela 8080 portuna bir tane HTTP server oluşturalım. Daha sonrasında gelip wget HTTP kendi OpenVPN adresimi buraya belirtiyorum. Neydi? 8080 portundan limpeas.sh scriptini buraya çekeceğiz. Gördüğünüz gibi Limpeas'ı buraya çektik. Çalıştırmadan önce buna çalıştırma execute yetkisi vermeniz lazım. Şöyle limpeas.sh'ı hızlıca bir çalıştıralım. Burada da renklerin anlamını sormuş. Mesela red yellow olduğunu %95 bu bir privilege escalation vektörü diyor. İşte kırmızı
kırmızı olduğunda işte buna bir bakman gerekir gibi. Şurada hemen basic information kısmı getirdi. Kernel versiyonlarını falan getirdi. Ubuntu versiyonunu getirdi. Burada herhangi bir şey dönmüyor. User ID'sini getirdi. Grup ID'sini getirdi. Şöyle birazcık bekleyelim. Limpias bu sistemi bir tarasın bakalım ne olacak. Sudo version demiş 1.8.31. Bakın bunu internette exploit diye araştırabilirsiniz. 1.8.31 sudo version privilege escalation açığı var mı bu versiyon üzerinde? Onu araştırabilirsiniz. Burada process'ler, cronlar, servisler, soketler diye böyle bir bölüm var. Bakıyorum burada bir bit yeniği var mı? Cron tab'lere bakıyor. Cron tab olayı önemli. Cron tab olayı nedir? Mesela örnek olarak bir dosyayı, bir script'i belirli aralıklarla çalıştırabilirsiniz. İşte mesela günde bir kere çalışsın ya da haftada bir kere, ayda bir kere ya da işte her gün, her saniye, her dakika çalışsın şeklinde. Cron görevleri verebilirsiniz bunlara. Bunlar zaten default olan şeyler de bakın burada çok güzel bir şey gördüm ben. Aha da buradan yetkimizi yükselteceğiz. Sistem üzerinde privilege escalation gerçekleştireceğiz. Bakıyorum burada bir tane cron tab var. Buradaki yıldızlar bu görevin ne sıklıklarla çalışacağını belirtiyor. Bakın bir sürü yıldız var, tamam mı? Bunların işte her birinin farklı bir anlamı var. Dakika, saat, gün, işte hafta, ay şeklinde çalışma süreleri ayarlanıyor. Ve bu script'i gördüğümde ben şunu düşünüyorum. Bu root yetkisiyle curl'lüyor. Overpass.thm yani bizim web sitesine gidip downloads dizinin altından src build script SH'ı çekiyor ve bunu pipe'la birlikte 5 ile çalıştırıyor. Yani direkt script'i buradan çekecek curl'le, tamam mı? Herhangi bir dosyaya kaydetmeden tak 5 ile birlikte bunu çalıştıracak. Ve bunu root yetkisiyle çalıştırıyor. Bakın bu çok önemli bir kısım ve bu script sürekli olarak çalışıyor sistem üzerinde. Şimdi hemen öncelikle bu dizine bir bakalım. Bu build script sh içerisinde ne var? Build script.sh dosyasının içerisine girelim. Burada bir shell script kodu var, tamam mı? Ben bu build script sh dosyasının içeriğini manipüle edip kendi istediğim zararlı payload'ı buraya enjekte edersem ve sistem gidip sürekli bu komutu çalıştırdığı için ben buradan bir shell alabilirim. Overpass.thm bu makine üzerinde etc host üzerine kayıtlı değil mi? Gelin bir bakalım. etc host'u bir yazdıralım. Bakalım host. Bakın overpass.thm hangi IP'yi gösteriyor? Lokal IP'yi gösteriyor. Bu etc host üzerine benim bir yazma yetkim var mı James kullanıcısı olarak? Bakıyorum. Evet, yazma yetkim var. Hemen şöyle bir nano etc host içerisine gireceğim. Bakın burada yine overpass.thm web sitesi için kendi lokal IP adresini buraya vermiş. Ben bu IP'yi sildim. Dedim ki sen git, senin burada işin yok. Kendi IP adresini buraya yapıştırdım. Şimdi ne oluyor burada biliyor musunuz? Bu overpass.thm'den script'i çekmeye çalışacak ya. Normalde overpass.thm neyi gösteriyor? Kendi lokal ağını gösteriyordu değil mi? Ben onu sildim, yerine kendi IP adresimi yerleştirdim. ctrls ctlx dosyamı kaydedip çıktım. Şimdi burada yapmam gereken şey cron tab diyerek şurada şöyle bir dosya yolu var değil mi? Downloads dizinine gidiyor, src dizinine gidiyor ve buradan build script sh'ı çekiyor. Ben gidip root dizinime böyle bir dizin oluşturup bunu buraya gönderirsem ne olur? Ne yapıyoruz? Makedir downloads diyerek bir tane downloads dizini oluşturacağız. Makedir komutuyla src dizini oluşturacağız. Tabi isimde yanlışlık olursa patlarız. O önemli. Build script sh'ı verelim. Şimdi biz buraya kendi zararlı kodumuzu yazacağız. Buraya bir reverse shell yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? Reverse shell generator diye bir site var. Burada kendiniz bir reverse shell oluşturabilirsiniz istediğiniz yazılım dilinde. 5 diyerek kendi OpenVPN IP adresimi ve burada dinleme yapacağım portu buraya belirtiyorum. Şurada gördüğünüz gibi benim için bir reverse shell oluşturuyor. Bunu hemen buradan alıp kopyalayacağım. Build script sh dosyamın içerisine bunu kaydedeceğim ve çıkacağım. Gördüğünüz gibi 4444 portuna bağlanmaya çalışacak. Python 3-m ile birlikte bir HTTP server'ı 80 portuna oluşturmanız lazım. Daha sonrasında bir dinleyici açmanız lazım. Dinleyiciyi nasıl açarsanız Red Netcat LVNP 4444 portuna bir listener başlatalım. Bu birazdan gidip script'i çalıştırdığında bize shell getirmiş olacak. A few moments later. Bakın gördüğünüz gibi hemen bağlandı buraya, tamam mı? Geldi buradan get dedi. Download src build script sh'ı çekti. Listener'ıma döndüğümde bak bana ne geldi. Buraya diyorum root. Gördün mü? pvd diyelim. Şu an neredeyiz? Root içerisindeyiz. ls diyelim. Bakın hop root.txt burada. Hemen cat root.txt diyerek de flame'i buradan yakalamış oldum. Odayı tamamlayabiliriz. Harika bir CTF'ti. Bence güzel bir şekilde çözmeyi başardık. Buraya kadar izlediysen ve abone olup videoyu beğenmediysen gerçekten daralırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.